Şunu hiç unutmayın. Hep niyetinizi temiz tutun. Bu Müslümanı Müslüman eden, insanı insan eden, adamı adam eden, kadını kadın eden, derviş adayını derviş eden en önemli şey niyetin temiz olmasıdır. Niyetin düzgün olmasıdır. Eğer senin niyetin temiz ise, niyetin düzgün ise merak etmeyin. Sonucu muhakkak ve muhakkak hayır olur. Ama senin niyetin temiz değil ise, hedefin şaşkın ise, hedefi şaşkın olmak ne demek? Allah için orada değil, Allah rızası için orada değil. O kimsenin hedefi şaşkın. Şimdi gerçek bir mürşidi kamilin dergahında senin hedefin şaşkın ise sen orada da duramazsın. Hedefin şaşkın. Senin ayağına bir şey dolanır, senin gönlüne bir şey dolanır, sen orada devam edemezsin. Çünkü senin hedefin bozuk. Senin niyetin bozuk. Senin için bozuk. Sen gerçek bir mürşidi kamilin dergahına layık değilsin. O yüzden sen bay bay ettin oradan. Şimdi bir de bu tarafı var. Eğer gerçekten niyetin temiz ise Cenab-ı Hak seni gerçek bir mürşidi kamile ulaştırır. Sen gerçek bir mürşidi kamilin dergahına ulaştın, niyetin temiz değil ise, kalbinin istikameti şaşkın ise sen orada da duramazsın. İşin bir de bu tarafı var. Çünkü Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi'den itibaren hem kendi dergahımızda hem başka dergahlardan tecrübelerle konuşuyorum bunu. Bakın bir mürşid-i kamilin dergahında da safiyet vardır. O safiyet de hazine gibidir orada. Sen oradaki safiyeti bozmaya kalkarsan o safiyet seni dışarı atar. O safiyet seni orada kaldırmaz. O safiyet seni orada tolere etmez. Bir yere kadar eder. Bir yerden sonra Geylan Hazretleri kulağından tuttuğu gibi fıydırır atar seni. Veya pir efendilerden birisi kulağından tutar atar. Şimdi hem müridin safiyeti hazinedir, hem de dergahın safiyeti hazinedir. İki hazine birbirinin içerisine karıştı mı muhteşem bir şey çıkar ortaya. Çünkü mürid safiyane, safi, dergah da safiyane, safi. Muhteşem bir iş çıkar ortaya. Ama mürid safiyane, mürşit gerçek manada mürşit değil, ehliyetli değil. O derviş çalışırsa, gayret ederse Cenab-ı Hak onu bir mürşidi kamile ulaştırır. O dervişin çalışmasıyla alakalıdır. Ve ben bu safiliği, bu safilik halakasını, perdesini manevi hazine olarak görürüm. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisi mucibince ameller niyetlere göredir hadisini İmam-ı Azam Hazretleri fıkhında zirve yaptırmıştır bu hadisi. Bütün her şeyi niyete bağlar İmam-ı Azam. Sufilik de niyettir çünkü. Senin niyetin ne? Senin hedefin ne? Senin maksadın ne? Ben zakirim deyip kendine ev aldırmak mı? Ben nakibim deyip de kendine para toplamak mı? Ben nakibim deyip de dervişlerden ticaret yapmak mı? Senin niyetin ne? Senin niyetin ne? Ben şeyhim deyip de dervişleri belirli bir akçeye bağlamak mı? Senin niyetin ne? Burada niyet çok önemli çünkü. Eğer niyeti bozuksa kimsenin, o eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Yıkılır.